Ağız açık olduğu için buharlaşma daha kolay ve tükrük yapımı yetmiyor ve ağız kuruması kaçınılmazdır. Kişinin gerçekten nasıl uyuduğunu ona göstermek. Çünkü bir video kayıtla hasta tarafından ya da kişi tarafından tedaviye muhtaç bir tablo olduğunu ispat etmemiz gerekiyor. Gece uyuyorsunuz, sizi birileri uyandırıyor. Beden çok enteresandır. Beden diyor ki beni uyandırıyorsa diyor, belli ki nöbet var, nöbette de savaş var diyor. Savaşın sonu kıtlık diyor ve ne bulursa yağlanmaya atıyor ve kişiler kilo almaya başlıyor. Ben Doktor Dilaver Özturan, kulak burun boğaz uzmanıyım. Bugün size horlamayı anlatacağım. Tabii horlamayı iki şekilde anlatıyoruz. Bir, herkesin bildiği o komik olan kısmı var. Yani babam horluyor, annem horluyor, çocuk horluyor gibi. Bir de bizi asıl ilgilendiren tıkayıcı tipte horlama hastalığı, yani horlama sırasında nefes kesilmesi. Biz buna apne diyoruz. Horlama için mekanizma çok basit aslında. Bir tane solunum yolumuz var. Buradan hava geçiyor. Burnumuzdan ya da ağzımızdan hava alıyor. Orada bazı dokular var. Nedir bunlar? Yumuşak damak var, küçük dil var, gırtlağın kapağı var. Dolayısıyla oradan geçerken bir takım sesler oluşturması çok mümkün. Bu sesler oluşmasına biz gürültülü uyumaya horlama diyoruz. Ama bizimle ilgili kısmı var. O da horlayıp arada nefesi kesilen kısım. Biz bunu hiç sevmeyiz. Niye? Çünkü apne dediğimiz şey kişinin yaşamını tehdit eder. Gece içinde uyumamasını sağlar, uykusuzluk ortaya çıkartır, sabah yorgun kalkar, gün içinde uyku isteği vardır, işte konsantrasyon eksikliği vardır, öğrenci ise okulda başarısızlık kaçınılmazdır. Daha önemlisi trafik kazalarından sorumlu bile olan durumlar var. Hatta apnenin, yani uykuda nefes kesilmesinin bir hastalık olmasının yola çıkışı bir tır şoförünün doktorunu davet etmesiyle ortaya çıkıyor. Çünkü trafik kazası yapıyor. Benim apne hastası olduğumu, yani uykuda nefesimin kesildiğini tedavi edilseydi bu kazayı yapmayacaktım diyor. Dolayısıyla sadece uykunuz değil, bütün gününüzü de belirliyor. Uyku dinlenme yeridir. Uykuda beden dinlenir. Eğer siz uykunuzu sürekli bölüyorsanız, yani üst solunum yolu direnç sendromuyla ya da apne dediğimiz nefessiz kalmayla uykunuzu bölüyorsanız uykudan tat alamayacaksınızdır. Hastalarımıza sorduğumuzda nasıl uyuyorsun? Başımı yastığa koyar koymaz uyuyorum diyor. Sabah nasıl kalkıyorsun? Sabah çok zor kalkıyorum hocam diyor. Çünkü gece 50 defa 60 defa uyanıyor aslında apne dediğimiz tabloyla ama hiçbirinin farkında değil. Çünkü apne dediğimiz tabloda tamamen kan gazları değişiyor. Ne yapıyor? Önce oksijen düşmeye başlıyor. Oksijen düşünce karbondioksit artmaya başlıyor. Karbondioksit artınca narkoza giriyor ama belli bir seviyeye gelince solunum merkezi yeniden uyarılıyor ve kişi yeniden uyanıyor. Yani ya hasta yakınları böyle tarif ediyor. Hocam diyor, eşim diyor horlamaya başlıyor diyor. Artıyor sonra nefes kesiliyor. Bir sessizlik ortaya çıkıyor, sonra aslan kükremesi gibi yeniden nefes almaya başlıyor. Biz buna tipik apne diyoruz. Apne mutlaka tespit edilmeli ve mutlaka tedavi edilmeli. Çünkü apneye eşlik eden birçok diğer organ bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Nedir bunlardan bir tanesi? Tansiyon hastası olabilir, nabız değişikliği olabilir, aşırı yorgunluk olabilir, kaslarda ağrı olabilir, baş ağrısı ortaya çıkabilir, yağlanma ortaya çıkabilir, kilo alma ortaya çıkabilir, cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir, işte ve okulda konsantrasyon eksikliği olur. Şimdi burada kilodan bahsetmişken apne, yani uykuda nefes kesilmesi kilo almayı artırır. Aslında mekanizma çok basit. Siz gece uyuyorsunuz, sizi birileri uyandırıyor. Beden çok enteresandır. Beden diyor ki beni uyandırıyorsa diyor, belli ki nöbet var, nöbette de savaş var diyor. Savaşın sonu kıtlık diyor ve ne bulursa yağlanmaya atıyor ve kişiler kilo almaya başlıyor. Şimdi apne, kilo artıyor, apne skoru artıyor. Biz tamam senin apnen var, tedavi edeceksin demiyoruz. Ne yapıyoruz? Apnenin derecesini belirliyoruz. Hafif mi, orta mı, ağır mı? Niye belirliyoruz bunu? Çünkü her birinin tedavisi farklı. Hafifte daha çok yaşam biçimini değiştirerek biz bu işi çözebiliyoruz. Ortada
daha farklı küçük cerrahi, burun tıkanıklığı varsa belki burnu açmaya yönelik, iri bademcik varsa belki onu almaya yönelik. Ağırda daha farklı. Ağırda biz mutlaka CPAP dediğimiz pozitif basınçlı bir aletle uyumasını sağlıyoruz. Yani bir nevi pompayla uyumasını sağlıyoruz ki üst solunum yolundan hava basınç görmeden akciğere ulaşabilsin. Hep bunu anlatırken insanlar yaşlı insanları algılıyor. Aslında bebekte de ortaya çıkabilir apne, çocukta da ortaya çıkabilir. Eğer çocukta apneyi tespit ederseniz ve tedavi ederseniz daha sonraki yıllara olumsuz şekilde yansımaz. Ama apnesi olan kişilerde biliyoruz ki bu kişiler çocukluğunda da bebekliğinde de apne tablosu ortaya çıkabiliyor. Nedir peki çocukta apne tablosunu ya da horlama tablosunu ortaya çıkaracak faktörler? Geniz eti, iri bademciktir. Eğer çocuğu erken yaşta dönemde apne yapan bir geniz eti ya da çok iri, öpüşen bademcik dediğimiz bademcik tablosu tespit ettiyseniz mutlaka bunun medikal ya da cerrahi şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Bu tedavi çocuğun hem büyümesini, hem konsantrasyonu, hem işitmesini, hem gelişimini olumlu etkilerken daha sonraki yıllarda da apne hastası olmaya aday olmaktan uzaklaştırıyor. Ciddiye alınması gerekiyor. Mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Hekim size önerdiyse mutlaka cerrahi ya da CPAP dediğimiz maskeli tedavi ya da kişinin yapısına uygun bazen alt çene uyumsuzluğu oluyor. Onda da çeneye uygulanacak, takılacak akşamları kişinin kendi taktığı bir apare ile daha iyi uyumasını sağlamak mümkün. Amacımız uyurken ağzın kapalı olmasını sağlamak, dilin arkaya kaçmamasını sağlamak ve kişinin sırt üstü ya da yan pozisyonda rahatlıkla uyumasını sağlamak. Eğer bir kişi spor yapmıyorsa, kilo almışsa, tok karnına uyuma alışkanlığı varsa, alkol alıyorsa, uyku ilacı alıyorsa ya da alerji ilaçlarını geç alıyorsa ya da aşırı yorgun yatağa girmişse bu kişinin horlaması son derece normaldir. Ancak horlama sırasında nefesi kesiliyorsa, sabahları yorgun kalkıyorsa, belirli biçimde kilo almaya devam ediyorsa, işte konsantrasyonu bozuksa, araba kullanırken, otomobil kullanırken uykusu geliyorsa, akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında çok kısa sürede uykusu geliyorsa, öğlen yemeğinden sonra iş yerinde de şöyle başımı uzatıp bir yarım saat, bir saat kestirsem gibi duygular oluşmuşsa bu apne işaretidir ve apne işaretini hissediyorsa mutlaka bir kulak boğaz uzmanına başvurması gerekiyor. Kulak boğaz uzmanı olarak ne yapıyoruz? Burun tıkanıklığı var mı? Bademcikte büyüme var mı? Damakta sarkma var mı? Küçük dilde büyüme var mı? Dil kökünde büyüme var mı? Ya da solunum yolunun herhangi bir biçimde tıkayan herhangi kistik ya da tümöral bir oluşum var mı? Buna bakıyoruz. Ama öncelikle tabii kişinin tipine bakıyoruz. Yani Pickwick tip dediğimiz kısa boyunlu, kısa boylu, şişman, gözlerinin altı morarmış şekildeyse bu zaten apne hastası olmaya aday kişilerdir. Bunlarda sorgulamayı daha da derinleştiriyoruz ve mutlaka bir gece uyku laboratuvarında kalmasını ve uyku testi olmasını istiyoruz. Uyku testinde 2 tane amacımız var. Birincisi kişinin gerçekten nasıl uyuduğunu ona göstermek. Çünkü bir video kayıtla ne kadar zor uyuduğunu, ne kadar gürültülü uyuduğunu, ne kadar çok nefesi kesildiğini, nefesi kestikten sonra nasıl zorla uyandığını ve bu uyanmaların hiçbirinin farkında olmadığını hastaya gösterdiğimiz zaman öncelikle birinci adım atmış oluyoruz. Bunun hasta tarafından ya da kişi tarafından tedaviye muhtaç bir tablo olduğunu ispat etmemiz gerekiyor. Kişi buna inandıktan sonra yani artık eyvah ben ne biçim uyuyorum, bu kadar kötü uyunabilir mi sorusunu cevabını bulduktan sonra tedaviye gidiyoruz. Tedavide de yapmamız gereken şey bir yaşam biçimini değiştiriyoruz. Nedir yaşam biçimi? Mutlaka spor yapmasını istiyoruz. Akşam 6'dan sonra yemek yemesini istemiyoruz. Alkol almamasını istiyoruz. Alerji ilacı alıyorsa onu gece değil sabahtan almasını istiyoruz. Burun tıkanıklığı varsa burun tıkanıklığı medikal ya da cerrahi biçimde düzeltilmesini arzu ediyoruz. Bunlarla düzeliyorsa bu zaten hafif tipte bir apne hastasıdır. Bununla düzelir ve yaşam biçimini buna göre devam ettirirse kişi o horlamadan da hafif düzeyde apneden, nefes kesilmelerinden de kurtulur. Ancak orta derecedeyse o zaman daha farklı. Mutlaka burun tıkanıklığını açmaya çalışıyoruz. Damakta ya da bademcikte problem varsa onları cerrahi seçeneklerle solunum yolunu açmaya özen gösteriyoruz ama yine yaşam biçimini değiştirmesini istiyoruz. Çünkü tıkayıcı tipte horlama hastalığı progresiftir, ilerleyicidir yani. Ben tedavim oldum,
bitti diyeceğimiz bir şey değil. Yani biz bir enfeksiyon tedavisi gerçekleştirmiyoruz. Bunlara rağmen düzelmiyorsa o zaman CPAP dediğimiz ya da BiPAP dediğimiz pozitif basınçlı bir hava veren aygıt uyumasını istiyoruz. Nedir bu? Bir maske veriyoruz. Pompayla kişi uyuduğu zaman solunum yolunu tıkayan dokulara rağmen, oradaki doku bozukluğuna rağmen hava vermesini istiyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Doğru uyumasını sağlıyor, bol oksijenle uyumasını sağlıyor, sabah zinde kalkıyor, kilo vermeye başlıyor, gün içinde daha aktif hale geliyor. Dolayısıyla bu ölümle kalım arasındaki mücadele içinde gerçekten yaşama dönüyor. Mutlaka tespit edilmeli bu hastalık ve mutlaka tedavi edilmeli. Kısaca horlamayı, tıkayıcı tipte horlamayı anlattım. Şimdi sizden gelecek soruları cevaplamaya çalışacağım. Horlayan kişiler genelde ağız açık uyuyan kişilerdir, burnu tıkalı olan kişilerdir. Dolayısıyla ağız açık olduğu için buharlaşma daha kolay ve tükrük yapımı yetmiyor ve ağız kuruması kaçınılmazdır. O size bahsettiğim basit tedbirlerin çoğu sizin alacağınız, evde alacağınız tedbirler nedir bunlar? Bir tanesi iyi havalandırılmış odada uyumanız gerekiyor, tok karnına uyumamanız gerekiyor. Yatağınızın birazcık meyilli olup yani sizin sırt üstü yatmamanızı sağlayacak halde olmasında fayda var. Ya da tarihler boyunca, yıllar boyunca en etkili yöntem nedir bu? Pijamanızın arkasına tenis topu dikmenizdir. Bu sizi sırt üstü yatmaktan koruyacaktır. Dolayısıyla sırt üstü yatmanız için de horlamanızın önüne geçecektir. Horlama yastığı işe yarayabilir çünkü uygun pozisyonda yatmazsanız başınızın boynunuzun öne doğru eğilmesini sağlarsanız horlama daha kolay olacaktır. Bazı kişilerde işe yaradığı izlenmiştir. Burun bantları bazen işe yarıyor. Neye işe yarıyor? Burnun valvini açtığı için burundan solunumu daha kolaylaştırıyor. Burun solunumu gerçekleşince tabii ağız kapanmaya başlıyor. Ağız kapanınca dil arkaya gitmiyor. Çok nadir vakalarda burun bandı işe yarıyor ama biz genellikle çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü burnun valvini devre dışı bıraktığınız zaman burun havayı temizleyemiyor, ısıtamıyor, nemlendiremiyor. Dolayısıyla cerrahi bir problem varsa ya da mekanik bir problem varsa burun bandı yerine medikal tedavi edilmesine fayda var. Hamilelikte horlama aslında çok fizyolojik bir horlamadır. Çünkü batın içindeki basınç artıyor, kilo alma artıyor, boğazda yağlanma artıyor. Bunda da yine bildiğimiz tedbirleri almakta fayda var. Tok karnına uyumamakta fayda var. Bir de sırtın hafif yüksek olarak uyumasında fayda var. Değişebilir çünkü alerjen bir yapı varsa polenlerin çok olduğu mevsimlerde özellikle ilkbahar, sonbaharda burun etleri şişeceği, sinüslerde problem olacağı için bu mevsimlerde alerjik rinite bağlı, burun alerjisine bağlı horlamalar nispeten daha da fazla görülecektir. Olabilir. Eğer alerjiniz varsa, tipik alerjik rinit gibi alerjiniz varsa burun etleri şişecektir, horlamanız artacaktır. Onun için özellikle çocuklarda ya da erişkinlerde uyudukları odada evcil hayvan bulundurmamalarında fayda var. Çocuklarınızda özellikle evcil hayvanlarla bağlantılı hapşırmaları, gözlerinde kızarma, burun akması varsa uzak tutmakta fayda var.